Sevdiğim işle nasıl buluşabilirim diyorsan, hadi gel birlikte bir bakalım. Belki şu andaki işini annenin, babanın, çevrenin baskısıyla seçmiş olabilirsin. Ya da mecburiyetten. Zaten tesadüfen bu okulu kazandım. Böyle yapmak zorundaydım. Dünyanın ekonomisi, durumu, işte şartları bana bu mesleği itti, kakaladılar. Zorla ben bu işi yapıyorum diye zannediyorsan değil. Şu ana kadar ki tam da ihtiyaçlarının olduğu yerdesin. Ama başka bir şey istiyorsun. İşte o başka bir şey neyse o istediğinle buluşabilmek için de başka bir halde olman ve başka bir durumda olman, yani buluşacağın işin frekansında ve titreşimlerinde olman gerekiyor. Hadi gel bunu birlikte ayarlayalım. Diyelim ki önce işin yok. Bir iş arıyorsun ve bir işle buluşmak istiyorsun. Ve şikayet edip evde eğer oturuyorsan, zaten benim bir işim yok, ne yapayım, evde oturmak zorundayım diyorsan oturmaya devam edeceksin. Eğer bir iş istiyorsan, önce o işte çalışıyor gibi ve nasıl bir iş istiyorsan da diyelim ki onun hayaliyle sabah erkenden kalkıyorsun, işe gider gibi kahvaltını vesaireleri yapıp evden çıkıyorsun. İstersen bir kafede, istersen bir parkta, istersen işi yapacağın herhangi bir semtte gidip öncelikle harekete geçiyorsun. Oturacağın yerler, mekanların her bir tanesini ona göre ayarlıyorsun. Hatta hangi alanda, hangi semtte, hangi konuyla iş yapacaksan onunla ilgili alanları, müzeleri, sergileri, filmleri vesaire seyrediyorsun. Çünkü seyrettiğini çoğaltacaksın. Bu şimdi bir bölüm. Diğer taraftan mesela birçok kişi ben diyor sevdiğim işi yapamıyorum. Peki diyor sen kendini seviyor musun? Hayatı seviyor musun? Peki çok hoşlandığın bir şey var mı? Ya işte bazen oluyor vesaire. Şimdi tamam da sen neyi yaparken çok zevk alıyorsun, tat alıyorsun? Eğer herhangi bir işi yaparken tat almıyorsan öncelikle tat kısmına bakacağız. Yani neden hayattan, kendinden yeteri kadar tad almıyorsun? Bazı kişiler oyalanmayı sever. İşte diyelim ki dedikoduyla zaman geçirmeyi, birileri hakkında konuşmayı, işte birilerini eleştirmeyi, birilerinin hakkında kızarak, öfkelenerek, yargılayarak yatay bir halde kalmayı sevebilir. Onlar oyalanacaklardır. Onların yeri zaten o cehennem hayatını yaşamaktır. Kimileri ise bir şey üretmek ister, yaratmak ister. Öncelikle hayata, bütüne bir katkı için bir şeyler yapmak ister. Bu üretim yapmak isteyenler için ise bir kapı açılır. Gel bakalım, şimdi sen yaptıklarından zevk al ve tad al denir. Şimdi diyelim ki burada bir dinleme yapıyorsunuz ve ben de bir aktarma yapıyorum. Şimdi bu dinlediğinizin içerisinde dinlerken tad alıyor musunuz? Belki evet. Eğer tad alıyorsan, tat aldığın bu hali iyice hisset ve şimdi bu tadı alabileceğin işlere yönel. Bulunduğun mekanlarda bu sohbetler, bu muhabbetler konuşulsun. Ya da sen bu hali yansıtacağın ya da bu hali yaşayacağın ortamların içinde ve işlerin içinde ol. Egzersizlerini, hareketlerini ve davranışlarını tat alacağın konular üzerine yap. Mesela yemek yapmayı mı çok seviyorsun? Yemek yapma konusuna. Ya da diyelim ki yazmak mı istiyorsun? Yazmanın içerisinde ama yazı yazarken tat alarak yapmak durumundasın. Tat almayacağın konuları öncelikle bir ele. Fakat bazen tat alma potansiyelin olduğu halde uzağa koyduğun konular ve işler vardır. O kaçtığın yerler, tad almadığın yerler demiyorum. Kaçtığın yerlerde her zaman hazinelerin vardır. Belki sanattır, resimdir, işte diyelim ki bir üretim alanıdır. Fakat sen zihninde şöyle bir engel koymuşsundur. Tamam da o işlerde fazla para yok. Oysa ki sen
Diyelim ki bir resim, bir el işi, bir yaratım sisteminin içerisinde, bir sanatın içerisinde belki gideceksin. Çok teknik ve çok para kazanılır bir iş yapacaksın. Belki bir bilgisayar programcılığıyla ya da bir resim animasyonuyla ya da işte diyelim ki bir dizayn, bir logo, bir işte tasarım, ama bu tasarımı ya da o resmi, o çizgiyi bambaşka alanlara da götürebileceksin. Senin önündeki engelin bugüne kadar kendin olduğunu anlamak bu konudaki en önemli noktadır. Bu noktayı anladığımız andan itibaren bahaneler kenara çekiliyor. Yani dışarıdan dolayı, bugüne kadar aldığım eğitimden dolayı, annemden, babamdan dolayı, çevreden dolayı, ülkeden dolayı, dışarıdan dolayı, şu eksikliklerim ya da engellerimden dolayı, bunların hepsini çöpe atınca ne kaldı geriye? Kendi koyduğun engeller kaldı. Ve burada o engelleri eğer istersen birer birer kaldırabilir ve yerine açık yollar koyabilirsin. Demesi kolay diyor. Değil. Çünkü biz hayatı kendimizden yansıtarak eğer oluşturuyorsak bizdeki malzeme ve materyal hayatımıza yansıyor. Sen zor diye inandığın şeyler zaten zor oldu. İmkansızlarında mümkün olmadı. Oysa ki mümkünat aleminin içerisinde senin dilediğin şekliyle oluyor. Olmaya da devam ediyor bakın. Peki sen tat almayı bilmiyorsan, bütün tatlara fark etmez diyorsan, ifadelerinde ve kelimelerinde de ne iş olsa yaparım ama herhangi bir iş sunulduğunda da ben bu işi yapmam diyorsan zaten bir iş almayacaksın. Dünya hayatını tatsız buluyorsan yaptığın her işi tatsız bulacaksın. Herhangi bir dünyada, hayatta dişiyle, kadınla, maddeyle, dünyayla ilgili eğer şikayetin, öfken, kızgınlığın varsa bu bütün o yatay enerjiyle ilgili her şeye yansıyacak. Ya da bir erkekle, ruhla, maneviyatla, zamanla ilgili herhangi bir şikayetin, öfken, kızgınlığın, alıp veremediğin varsa da bu diğer bütün onun unsurları, bütün dikey unsurlara, pozitif unsurlara yansıyacak. Öyleyse bir taraftan parça bütüne aittir yasasını kullanarak, bir taraftan benzer benzeri çeker yasasını kullanarak kendini benzeteceğin işi çekeceksin. Öyleyse sen hangi halde olursan o işi kendine doğru çekeceksin. Eğer içinde korkular ve endişeler varsa hangi işin içinde olursan ol o korku ve endişeyle hayata devam edeceksin. Ve bunu iyileştirmediğin müddetçe de istersen çok para kazanıyorum diyeceğin konu veya iş olsun, istersen çok konforlu ve rahat olsun, senin rahatın olmayacak içeride. Sen kendi bedeninin içerisinde rahat değilsen, kendi duygularının içerisinde huzurlu değilsen, kendi beyninin içerisinde dingin değilsen, nereye gidersen git, seni olumsuzluklar takip edecek. Öyleyse önce iç evinin içerisinde rahata ve huzura ulaşacaksın. Ondan sonra o huzuru işine, hayatına, emeklerine yansıtacaksın. Dünyada bir insan eğer yaptığı işten tat da almıyorsa, tat almayacağı işlerin içerisinde bulunuyorsa aslında kendisine bir cehennem hayatı yaşıyordur. Fakat bunun arkasındaki olan şey bakın nedir? Herhangi bir işi aşkla yapamama sevgisizliğidir. Çünkü her yaptığımız iş, eylem, davranış aslında kainata bizim sunduğumuz bir yansımamızdır. Ama o yansıma aynı zamanda da ruhumuza, özümüze ve Allah'a yolladığımız mesajlarımızdır. Ben böyleyim, bu haldeyim ve bu hali sana gönderiyorum Allah'ım deriz. Bir nevi hani Hazreti Adem'in çocuklarının hani Allah'a bir adak vermesi hikayesinde olduğu gibi. Biliyorsunuz ki Kabil ve Habil ikisi de en iyi ürünlerini hesapla vermek üzere yola çıkarlar. İşte diyelim ki Habil en iyi koçunu Allah'a yollar. Kabil ise zaten Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Çürüyecek olan üzümünü yollar. Eğer siz elinizden çıkacak işin çürüyecek üzüm gibi, yani ne olursa olsun benim bu yapacağımı kim görüyor, kim ne yapsın? Ben bunu olumsuz da yapabilirim.
kötü şeyler düşünerek de yapabilirim, öfkelenerek, kızarak, dedikodular da yapabilirim diye eğer yaparsanız, o yaptığınız işin emin olun ki sonucu size birazcık pahalı ödetilir. Oysa ki en basit işin içerisinde bile sevginiz, aşkınız varsa ve onu önemseyerek o yaptığınızın işin içerisinde aynı Habil'in en iyi koçunu bulup da Allah'a sunuyormuşçasına sevgiyle, aşkla ve o kadar değer vererek yapıyorsanızsa işte o zaman Adem'in, babanın yani onayını alırsınız. Oradaki onay ruhun onayıdır. Maneviyatınızın, içinizin onayı olmayan bir iş, geçenlerde de böyle bir video çekmiştim, kendi rızanızın olmaması demektir. Bir insana kendi rızası yoksa Allah'ın rızası yok demektir. Onun için kendi vicdanınızın, kendi varlığınızın, içinizin ve özünüzün rızasını alabilmek burada çok önemlidir ki bu yaptığınız işin hakkıyla yapılması demektir. Yaptığı işe hakkını veren bir insan yaptığı işi aşkla yapıyor demektir. Bakın hangi iş olduğu değil. Herhangi bir alandaki işi küçümsüyorsanız küçümsenirsiniz. Herhangi bir olaya tepeden bakıyorsanız o tepeden baktığınız alan ve iş üzerine de aynı muameleyle karşılaşırsınız. Yani maddeye ve dünyaya baktığın gözlükle sana bakılacaktır. Onun için sen işe nasıl bakıyorsun? Herhangi bir işe. İsterse bir kelimeyi yazmak, bir kelimeyi ifade etmek olsun. Hayatı ne kadar önemli olduğu tarafından görün. Hayatı kucaklayarak, severek görün ve seyredin. Bazı kişiler dünyayı ve hayatı küçümsedi ve önemsemedi. Evet, bu hayat ve dünya gerçekten çok farklı sistem ve yasalarla yönetiliyor. Belki çok basit, ilahi kanunlarla yönetiliyor gibi görülse de bizim için çok önemli. Evet, bu dünya bir simülasyon olabilir. Bir rüya olabilir. Ama bu rüyanın içinde biz bir gerçekliğin içinde, bir realitenin içinde yaşıyoruz. Ve bu realitenin içerisinde yaşayıp fark edeceklerimizle beden ötekisi alemin çeşitli kaderlerini yaratmaya devam ediyoruz. Onun için bir taraftan burada bir halin, bir işin, küçücük bir tadın içerisinde uyanış ve buluşan olabiliyorsa insan, o işin içindeki tatla, lezzetle buluşabiliyorsa, örneğin ben üniversite yıllarının akabinde şifa çalışmaları yapıyordum. Ve bunların birçoğunu üste para ödeyerek yapıyordum. Yani yol parası veriyordum, işte gidiyordum insanların yanına anlatayım, konferans vereyim, seminer vereyim ve yani o sıra kazandıklarımı o yol ve çeşitli şeylerde kullanıyordum. Ve daha sonradan da başka işler de yapmaya başladığımda şunu diyordum, ya ben şifacılıktan o kadar tat ve lezzet alıyorum ki yani bundan para kazanmama ne gerek var? Zaten o kadar çok şey alıyorum ki. Çok şükür gün oldu, bu benim işim oldu, mesleğim oldu. Ve şu anda da aktararak da aslında bir şifa yapıyorum ve bundan tad alıyorum. Ve her kelimenin, her harfin içerisinde, aralıklarında ve boşluklarında sevgimle aslında bir taraftan kendimi şifalayıp kendime akıyorum. Kendime aktığım gibi, kendim ve ben gibi bildiğim sizlere de akıyorum. Her birimize işimiz, aşkımız olsun. Aşkımız gibi çalışalım, sevgiyle kucaklaşalım.